Orkide bakımının püf noktaları nelerdir? Orkide alırken nelere dikkat etmek gerekir? Yeni bir orkide aldıysam ilk bakımını nasıl uygulamalıyım? Saksı değişimi nasıl olmalı? Orkidemin suya ihtiyacı olduğunu nasıl anlarım? Orkidemin çiçekleri döküldü, yeniden çiçek açacak mı? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını bulacağınız bilgi dolu bir videoyla yeniden karşınızdayım. Orchid Goodies kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şimdi hemen o süslü püslü hediye paketini saksının etrafından çıkarıyorsun. Çünkü orkidenin kökleri gün ışığına ihtiyaç duyar. Orkide kökleri, hava kökleri ve yapraklarıyla beslenerek büyür. Zaten bu yüzden şeffaf saksılara dikilirler. Ayrıca kendiniz için orkide alırken bakmanız gereken ilk şey köklerdir, çiçekler değil. Yeşil ve güçlü kökleri olan orkideyi seçin. İkinci olarak yapmanız gereken şey hemen saksıyı değiştirin. Bazı kaynaklarda özellikle üzerinde çiçeği olan orkidelere saksı değişimi önerilmez. Bense çiçekli ya da çiçeksiz aldığım tüm orkidelerin saksılarını değiştiriyorum ve şimdiye kadar hiçbir zararını görmedim. Orkideye en çok zararı dokunan şeylerin başında fazla su gelir. Unlu bit böceği, kırmızı örümcek, sülük gibi zararlıları da unutmamak gerekir. Trips, unlu bit böceği, kırmızı örümcek gibi orkide zararlılarıyla nasıl mücadele edeceğinizi öğrenin. Bir dilim patatesi belirli rutinlerle orkidenizin saksısına koyduğunuzda bu şekilde böceklerle karşılaşıyorsanız tedavi için haftada bir kez, önleyici amaçlı ayda bir veya iki kez yapraklara nim yağı yani tesbih ağacı yağı verin. Yarım çay kaşığı tesbih ağacı yağı ve çay kaşığının ucuyla Arap sabunu ya da doğal sabunu karıştırın. Güzelce yaprakların üstünü ve altını bu karışımla silin. Ancak bazen toprak değişimi yapmanız da gerekebilir. Bununla ilgili harika videomu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ancak hemen saksı değişimi düşünmeyin. Eğer köklere zarar vermiyorlarsa böcekleri patatesle toplama, tesbih ağacı yağıyla yaprak temizliği yaparak popülasyonlarını bozmayı hedef. Marketten evinize gelen orkide muhtemelen çok sulanmıştır ve üzerinde bahsettiğim zararlılardan olabilir. Eğer saksıyı değiştirip dezenfekte etmezseniz böcekler diğer bitkilerinize bulaşabilir. Bakın burada orkidenin ortasındaki minik süngerin ne kadar fazla su tuttuğunu görüyorsunuz. Ayrıca bu minik sünger böcekler için harika bir yuvadır. Bu sünger sera ortamı için uygun olabilir ama evde bakım için kesinlikle önerilmez. Çok fazla su tuttuğu için orkidenizin çürüyerek mantar hastalığına yakalanmasına neden olup öldürebilir. Bir sonraki aşamada klipsleri dikkatlice çıkarıyorum ve orkidemi musluk altında kökleriyle birlikte yapraklarını güzelce yıkıyorum. Orkidenizin üzerinde çiçekler varsa ağırlığı dengelemek için çiçek çubuklarını kullanabilirsiniz. Ancak çiçek yoksa bu çubukları kullanmanıza gerek yoktur. Orkideler doğru sulama, bakım ve gübreleme ile ve aynı zamanda budamayla çok uzun yıllar sağlıkla yaşayabilirler ve tekrar çiçek açabilirler. Çiçeklerini dökmüş orkideye vakit kaybetmeden budama yapmalısınız. En son çiçeğin döküldüğü yerin bir altından temiz bir makasla kesmeli ve üzerine toz tarçını uygulamalısınız. Bu sayede kapalı yerlerden yeniden çiçek açabilir. Şimdi eve yeni gelen orkidemi dezenfekte etmek için basit ama etkili bir yöntem kullanacağım. 1 litre kaynamış içme suyunun içerisine 1 çay kaşığı toz tarçın koyacağım, karıştıracağım ve soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra tel bir süzgeç ve bez yardımıyla süzüp bir sprey şişesine alacağım. Tarçının antifungal yani mantar önleyici özelliği sayesinde orkidemi hastalıklardan koruyacağım ve ilk bakımını yapacağım. Alkol ya da limonla dezenfekte edilmiş bir makas yardımıyla kurumuş, ip gibi kalmış ve bastırdığınızda yapış yapış olan yumuşamış kökleri kesiyoruz. Bu orkidede görüldüğü üzere uçları sararmış olan kökleri kesmiyoruz. Çünkü bu kökler daha sonradan yeniden yeşermeye başlayacaklar ve büyümeye devam edecekler. Kökten kararmış ve artık çürüyecek olan minik yaprakları da koparıyorum ve ucu zedelenmiş ve kararmaya başlamış bir yaprağı da ucundan kesiyorum. Çiçekleri döküldükten sonra zamanında budama yapılmadığı için dipten sararan çiçek sapını kesiyorum.
artık bu çiçek vermez. Ancak zamanında budama yaparsanız her çiçek sapı tekrar çiçek açar. Yaprak ve kök kontrolünü yaptıktan sonra şimdi orkidemize basit ama etkili bir yöntem uygulayacağız. İndirimden aldığım orkidemin taç yaprağı ciddi şekilde zarar görmüş. Taç yaprak orkideler için şah damar gibidir. Hazırladığım tarçınlı su, saksısı değişen orkidenin yeni kök oluşumunu teşvik edecek. Orkideyi mantar ve bakterilere karşı koruyacak ve yapraklardaki zedelenmeye bağlı çürümenin önüne geçecek. Tarçınlı suyu ayda bir ya da yeni saksı değişimi yaptığınızda kullanmanız yeterlidir. Şimdi yıkayıp temizlediğim saksının içerisine kil bilyesi ekliyorum. Sizler çakıl taşı da koyabilirsiniz. Bu aşama drenaj için çok önemli. Saksının dibinde su birikirse orkidenin kökleri çürür. Yaprakları, yaprak aralarını ve gövdeyi bir peçete yardımıyla kuruluyorum. Tarçınlı sunun 10 dakika kalması yeterli olur. Kökleri saksıya tıkıştırarak değil, saksıyı çevirerek yerleştirin. Orkide kökleri sıkışık olmayı sever ama ezmemeniz gerekli. Köklerin saksı kenarına gelmesini ve güneş ışığından faydalanmasını sağlayın. Ayrıca bu kökler sayesinde sulama zamanının gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Kökler ne zaman griye dönerse o zaman daldırma yöntemi kullanarak orkidenizi sulayabilirsiniz. Hava köklerine değil, saksı içindeki köklere bakarak sulama yapın ve orkidenizin suya doyduğuna emin olun. Bu orkidenin hava kökleri var ve birkaç hava kökünü saksı dışarısında bırakıyorum. Perlit ve ağaç kabuğu karışımını saksımın içerisine dikkatli şekilde yerleştiriyorum. Saksıyı sert bir zemine vurarak karışımın saksının köküne kadar inmesini sağlıyorum. Ayrıca nemlendirdiğim bir miktar sphagnum mosu da saksımın içerisine yerleştiriyorum. Kökleri temizlenmiş, saksısı değişmiş ve dezenfekte edilmiş bu orkidemiz için artık yapılacak en güzel şey onu gün ışığı gören bir pencere kenarına almak ve sabırla yeni yerine alışmasını beklemek. Orkidenizi ışık alan bir yere değil, direkt olarak çok ışık alan bir yere koymanız gerekli. Sabah güneşi alan bir pencere önünde orkideniz harika gelişim gösterecektir. Tabii yaprakların cama değmediğine emin olun. Yaz aylarında güneşin çok daha yakıcı olduğunu unutmayın ve orkidenizin yerini sevmesi konusunda biraz sabırlı davranın. Eğer orkidenizin gövdesinde, yapraklarında herhangi bir kararma görürseniz sulamayı hemen kesin ve yaprak aralarına toz tarçın dökün. Ve işte indirimden aldığım orkidemin bugünkü hali. Yeni kökleriyle ve ihtişamlı, güzel yeni yaprağıyla karşınızda. Saksıya aldıktan sonraki süreçte yapraklarını biraz salması normal. Ben daha iyi hava sirkülasyonu olması için saksının etrafına küçük delikler açmıştım. Sizler de deneyebilirsiniz. Lütfen kanalıma ücretsiz şekilde abone olun ve sevgiyle kalın.